Yapay zeka ile içerik üretiyorsun değil mi? Ama içinden bir ses acaba kanalım kapatılır mı diye soruyor. Haklısın. Çünkü YouTube yapay zeka AI ile yapılan videolara çok farklı bakıyor. Böyle bakıyor. Ama şöyle bir gerçek var. YouTube yapay zekadan nefret etmiyor. YouTube'un nefret ettiği şey tembel yapay zekalar. Bu videoda senin kanalını riske sokan 5 büyük hatadan konuşacağız. Ve bunların yerine yapman gereken bazı şeylerde, bazı tavsiyelerde bulunacağım. Eğer yapay zeka kullanıp para kazanmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Sen kimsin de bana bunları anlatıyorsun diyorsan kardeşim benim adım Berkan. YouTube'daki tecrübelerime dayanarak açtığım 14-15 kanalın verilerine dayanarak geliyorum burada size bedava YouTube hakkında bilgiler veriyorum. Neyse şimdi başlayalım. Önce şunu bir netleştirelim. YouTube 2025 Temmuz ayında kocaman büyük bir politika değişikliğine gitti. Tekrarlayan içerik kısmının adını özgün olmayan içerik olarak değiştirdi. Yani bu ne demek? Burada sadece değişen şey isim değil, kapsam değişti. Artık sadece öyle aynı videoyu tekrar yükledin diye değil de senin içeriğinde gerçek bir insan katkısı var mı yok mu diye bakıyor. Bu videoda sana öğreteceğim 3 tane şey var. YouTube tam olarak neye bakıyor? Hangi yapay zekaların güvenli olduğu ve videoları nasıl insan dokunuşlu hale getirebileceğimizden bahsedeceğim. Ve şunu söyleyeyim, bu video sadece yüzünü göstermeyenler için değil. Yüzünü gösterip de yapay zeka araçlarını kullananlar da aynı hatayı yapıyor. Şimdi gelelim en yaygın hatalara. Bunlardan birincisi en çok yapılan o eğitim satın aldığınız insanların da tavsiyeleri üzerine yapılan şablon videoları. Aynı belirli bir şablonu alıp sürekli onu değiştirerek, içeriklerini değiştirerek video yapanlar. Bakın bu direkt zaten tekrarlanan içeriğe girer. Aynı şablonu alıyorlar, sadece başlığını, kapak fotoğrafını değiştiriyorlar ve video yapıyorlar seri üretimle. YouTube'un resmi tanımına göre özgün olmayan içerik demek bu şablonlarla üretilmiş ve videoların arasında çok az fark olanlar. Yani kolay çoğaltılabilen içerikleri kapsıyor. Yani sen gidip de ChatGPT'ye, Claude'a, Gemini'ye işte gidip de dersen ki 10 tane video senaryosu ver dersen ve bunların hepsini aynı formatta çekersen YouTube bunu görüyor. Peki bu konuda ne yapacağız? Diyelim ki bir kanalınız var, tamam mı? Aynı içeriği yapmaya devam ediyorsunuz. O zaman her videoya özgü bir bakış açısı sunacağız. İskelet aynı olabilir ama içerisindeki örnekler, isimler, kişiler, ne bileyim hikayeler, anlatım tarzların farklı olması lazım. Şablonu kullanabilirsin ama şablonu esir olarak kullanmamalısın. İkincisi güzel kardeşim, Eleven Labs'te seslendirme yapıp üzerine stok görseller koymak. Ve buna çoğu kişi içerik diyor. Ama bu içerik değil. YouTube bu formatı direkt kafadan eliyor. Yapay zeka seslendirmelerin üzerine böyle stok görsel koyup böyle slide gibi yapılan içerikler para kazanma durumuna uygun değildir. Burada en basit çözümümüz olayı kendi sesimizle anlatmak. Ama diyelim ki sesin kötü, anlatamıyorsun, yapamıyorsun, çekiniyorsun vesaire, onun da bir çözümü var. O senaryoyu yazdırdığın yapay zekalar var ya, o yapay zekalardan aldığın senaryo metnini değiştireceksin. Kendi yorumunu ya da işte ekran kaydını varsa ne bileyim, senin yaptığın orijinal tasarımları ekleyeceksin. Promptu yaz, render'ı al, çıktısını al, yap, videola, kopyala, yapıştır, bunlar bitti artık. Arada senin kararın ve senin emeklerin gözükmesi lazım. YouTube emek ister. Üçüncü hata da bak, bunu çok duyuyorum ben. Abi günde ben 5 tane video yüklüyorum, 10 tane video yüklüyorum diyor. Neden? Çünkü daha çabuk para kazanırım, daha çok para kazanırım. Hemen 4000 saati doldururum diye düşünüyor ama ne kadar çok video o kadar çok para değildir. YouTube'un sistemi günlük yükleme yapan ve videolar arasında çeşitlilik olmayan, tekrar buranın altını çiziyorum, videolar arasında çeşitlilik olmayan kanalları spam olarak işaretler. Yani sen diyorsun yani ben o kadar video atıyorum, gösterimlerim yok diye. İşte bunlar tamamen bundan kaynaklı. Bunun yerine haftada maksimum 2, bilemedin 3 video yapmak. Pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi, çarşamba, cuma. Her biri farklı açıda ya da farklı derinlikte olmalı. YouTube'da kalite her zaman miktardan önemlidir arkadaşlar. Çünkü aslında siz video yaparken algoritmaya video yapmıyorsunuz. Siz insanlara hitap ediyorsunuz. İnsanlar sizin videonuza gelmeli, tıklamalı, izlemeli, bitirmeli, abone olmalı, beğenmeli, devam etmeli. O yüzden siz de bu videoyu beğenmelisiniz. Ben çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ya bir de şunu da ekleyeceğim mesela. Planlama yap. Mesela her yaptığın videonun neden var olduğunu, izleyiciye ne kattığını kendine bir sor. Sen eğer o cevabı veremiyorsan o videoyu çekme kardeşim. Sen eğer kendi videonu izleyemiyorsan sen o videoyu çekme. Bakın hayat toz pembedir. Ben de öyle. İlk yaptığım videolarla şu anki videolar arasında fark var. Bundan sonraki videolarda da fark olacak. İnsan kendi yaptığı videoları çok ulan diyor, çok
kaliteli yaptım, çok güzel yaptım falan diye düşünüyor ama o iş öyle olmuyor. Bunları yapa yapa, bunları göre göre düzelteceksiniz. Evet, ilk başladığınızda mükemmel kaliteli videolar yapamayacaksınız. Ama zaten belli bir düzeye ulaştığınız zaman buradaki amacın insanları etkilemek olduğunu anlamanız lazım. Dördüncü olarak yapılan en büyük hatalardan birisi de insan katkısını görünür olarak kılmamak. Yani buradaki en büyük hata insan dokunuşunun az olması. Şimdi şunu daha önce söylemiştim. YouTube yapay zeka kullananlara karşı değil. Yapay zekayı insan yaratıcılığının önüne koyanlara karşı. Düşünün, siz şimdi yapay zeka ile video yapıyorsunuz ama işte Barış Özcan'ın çektiği videodan çok daha fazla izlenme bekliyorsunuz. Böyle bir şey mümkün olamaz zaten. YouTube burada bizi koruyor. Beni de koruyor. Ben kendim çıkıp anlatıyorum. Bunu yapay zekaya da yaptırabilirdim. Ama o zaman ne olacak? Benim bir farkım kalmayacak. YouTube bunu çok güzel önlüyor. Burada ne yapacağız? Senaryoyu diyelim ki Cloud'a yazdırdın, tamam mı? Dünyanın en iyi senaryoyu yazan aracı. Üzerine sen kendi cümlelerini eklemelisin. Kendi deneyimin varsa, kendi tecrüben varsa onu anlatmalısın. İşte ben bunu denedim, şu oldu falan filan gibi cümleler kullan ki kendi yorumunu katmış ol. Düşün, 10 tane içerik üreticisi var, tamam mı? Hepsi aynı yapay zekayı kullanıyor. Hepsi aynı konuyu kullanıyor. 10 tane birbirinin aynısı kopyala yapıştır içerik çıkar. YouTube tam olarak bu kalıbı kırmak istiyor ve çok da haklılar. Senin esprilerin, senin yaptığın tecrübeler, senin deneyimlerin, senin bakış açını kattığın zaman o video artık sadece senindir. Dediğim gibi zaten YouTube tam olarak bunu istiyor. Şöyle pratik bir örnek vereyim, tamam mı? Taslağını yaptırdın yapay zekaya, videonun senaryosunun taslağını. O taslağı istersen kendi kelimelerinle, kendi cümlelerinle yeniden yaz. En az %50'sini değiştirmen lazım. Bu çok önemli. Yine de aynı şekilde her şeyini kendin yapsan bile işte senaryosunu değiştirdin falan diyelim. Para kazanma açılmasının net bir garantisi yok. Açılsa bile kapanmama ihtimali yok. Neyse, geldik 5. hataya. Bu hata çok önemli. Bunu kimse bilmiyor ya da söylemiyorlar. O eğitmenler falan bunların hiçbirini söylemiyor. Ya da umursamıyorlar, bilmiyorum. Ama YouTube için önemli bir şey. Eğer videonda yapay zeka kullandıysan, seslendirme, görsel, senaryo ne olursa bunu açıklaman gerekiyor. Yani dürüstlük kazanacak. YouTube Studio'da video yüklerken değiştirilmiş içerik seçeneği var. Bu Instagram'da da var aynı şekilde bu arada. TikTok'ta da var. Var yani. Onu açıyorsun kardeşim, tamam mı? Açıklamaya da küçük bir not yazıyorsun. İşte bu videoda senaryoda işte yapay zeka kullanıldı. İçerik ve seslendirme bana aittir diye. Bu seni tam olarak iki şekilde korur. Birincisi, YouTube'un kurallarına uymuş olursun. İkincisi de izleyicinin güvenini kazanırsın. İkincisi çok şey değil bu arada. Hani güvenmeyecekler mi sana yani mesela? Önemli değil. Önemli olan YouTube'un güvenini kazanmak burada. Şeffaflığı hem bir kural olarak yerine getirmemiz lazım hem de bize bir avantaj sağlaması lazım. Size bonus olarak şimdi bir şey daha söyleyeceğim, tamam mı? YouTube artık bazı kriterleri önceliklendiriyor. D-U-O-G. Deneyim, uzmanlık, otorite, güvenilirlik. Yani YouTube senin her videona bakıp şu soruyu soruyor. Bu videoyu bir insan mı yaptı yoksa bir makine mi yaptı? Eğer bu cevap net değilse YouTube sizi önermiyor arkadaşlar. Bundan %100 eminim. Ama senin deneyimin, uzmanlığın, senin yaptığın bir görsel, senin özgün bir bakış açın varsa o zaman yapay zeka kullanman herhangi bir sorun değil. Hatta avantaj bile yani. Evet, bugün tam olarak 5 tane hata öğrendik. Bunların çözümünü de 3 aşağı 5 yukarı söylemeye çalıştım. Elimden geldiği kadar her hafta boyunca, yeni gelen kardeşim sana söylüyorum, her hafta boyunca bu şekilde videolar üretmeye çalışıyorum. Sizlere bildiğim tecrübeleri anlatmaya çalışıyorum. Bunun karşılığında da ufak bir like, yani dilenci değilim yani. Bir beğeni tuşu, bir abone ol tuşu benim için kafi. YouTube algoritması çok fena, çok. Neyse, haftaya görüşmek üzere. Bay bay.